Sesim geliyor sanırım. Merhabalar, ben Zeynep Mavi. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'ndeyim. Bugün size Türkiye'de üretken yapay zeka ve iş dünyası hakkında konuşuyor olacağım. Öncelikle biz Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi olarak neler yapıyoruz ondan bahsetmek isterim çok kısaca. Biz 2017'de kurulduk. Bizim kuruluş amacımız şu. Bildiğiniz üzere dünyada yapay zeka konusunda çok ciddi gelişmeler yaşanmakta. Biz de Türkiye olarak bu gelişmelerden geride kalmamak ve bir yapay zeka farkındalığı oluşturmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla kurulduk. Bu geçtiğimiz 7 sene içerisinde biz böyle bir ekosistem geliştirdik. Tabii ki biz ilk kurulduğumuzda bu ekosistem gerçekten çok küçüktü. Şu an mesela 300'den fazla validasyon sürecinden geçmiş yapay zeka startup'ımız var. Biz ilk kurulduğumuzda bu sayı sadece 5 ya da 6 idi. Şu anki startup üyelerimiz hepsi validasyon sürecinden geçmiş durumdalar. Bu arada sizin de bir yapay zeka startup'ınız varsa ve ekosistemde değilseniz bizle de iletişime geçebilirsiniz. Biz bu startup haritamızı 3 ayda bir güncelliyoruz. Yeni açılan startuplar, pivot edenler, kapananlarla beraber. Ve ayrıca Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından da envanter olarak kullanılmakta haritamız. Akademisyen iş ortaklarımız var. Burada 20'den fazla üniversite, 300'den fazla akademisyenle işbirliği içerisindeyiz. Tabii ki buradaki akademisyenlerimizin önemli kısmı yapay zeka konusunda uzmanlaşmış olmaları. Yerli yabancı teknoloji iş ortaklarımız var. Trade Community var. Bunun içerisinde STK'lar var. Profesyonel öğrenci kulüpleri de yapay zeka merkezleri diyebilirim. Bir de scale-up'larımız var. Onlar da aslında büyümüş startup'larımız. Bir de bizim destekçilerimiz var. Burada görmüş olduğunuz şirketlerin hepsi bir şekilde yapay zeka süreçlerine başlamış durumda. Tabii ki buradaki şirketlerin her biri aynı yapay zeka sürecinde değil. Gerçekten çok ilerlemiş olanlar var. Kendi yapay zeka teknolojilerini üretip kendi yapay zeka takımları olan ama aynı şekilde bu sürece çok daha yeni başlamış olanlar var. Evet, bizim bir verimiz var. Biz bu veriyi bir anlamlandırmak istiyoruz, kullanmak istiyoruz diye bu yola başlangıç vermiş olan şirketlerimiz de var. Bu birazdan bahsedeceğim Generative AI raporunda aslında bu şirketlerimiz üzerinden çok fazla ilerledik. Çünkü şu an Türkiye'nin yapay zeka ekosistemindeki önemli bir kısmı bu şirketlerimiz oluşturmakta. Ve buradaki bu arada paydaşlarımız da her gün büyümekte. Çünkü her geçen gün Türkiye'deki şirketler yapay zekanın elzemliğini fark etmekte. O yüzden biz her gün açıkçası yeni şirketler tarafından aranıyoruz. Çünkü herkesten şu soruyu alıyoruz. Biz artık yapay zeka sürecine başlamak istiyoruz ama nereden başlayacağız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. O yüzden biz onlara bir rehberlik olması için bir yol haritası çiziyoruz. Bu amaçla bize ulaşıyorlar ve en önemlisi de aslında onları ekosisteme kazandırmış oluyoruz. Bizim şu an Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi olarak Ekim ayında yayınlayacağımız bir üretken yapay zeka raporu var. Bugün onun hakkında konuşuyor olacağım. Oranın bazı çıktıları var Türkiye hakkında görmüş olduğumuz. Bu raporun bazı kısımları var. Öncelikle bir üretken yapay zeka tarihçesi, 20 anahtar terim, üretken yapay zekanın işletmeler için dönüştürücü etkisi. Burada yine şirketlerin yapabileceği use case'ler ve dünyadan örneklerle beraber. Bugün ise Türkiye'de üretken yapay zeka, Türkiye'de özel sektörün üretken yapay zeka teknolojilerine yaklaşımı ve Türkiye'deki üretken yapay zeka startupları hakkında konuşuyor olacağım. Bahsettiğim üzere bu göstermiş olduğumuz şirketler arasında biz bu anketi gerçekleştirdik. Ve ayrıca Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de desteklediği için onların da uygun gördüğü şirketlerle paylaşıldı bu anket. Burası bir başlangıç aslında. Hani şirket büyüklüğü genel olarak 1000 ile 5000 çalışan arasında. Farklı sektörlerden örneklerimiz var. Tabii ki her sektörde biz yapay zeka kullanımını olduğunu olabildiğince göstermeye çalışıyoruz. Burada otomotiv, finans, enerji, üretim, sigortacılık, telekomünikasyon ve FMCG gibi sektörlerimiz mevcut. Tabii ki ilk sorumuz çok basitti. Şirketinizde üretken yapay zeka kullanıyor musunuz? %64.5'u şu an evet kullanıyoruz dedi. %33.5'u hayır ama gelecekte kullanmayı planlıyoruz. Ve sadece %2'si de dedi ki hayır kullanmıyoruz ve yakın gelecekte kullanma konusunda da kararsızız. Öncelikle bu veri bizi kesinlikle mutlu etti. Çünkü Generative AI gerçekten önemli bir şey. Mesela biz sözünü de çok alıyoruz. Bu Generative AI balon mu? Ne zaman patlayacak? Hani en son işte Metaverse'ü duyduk. Onu bir daha duymadık. Bu da ne olacak? Seneye Generative AI kalmayacak gibi. Böyle bir konsept yok aslında. Generative AI gerçekten burada olacak ve çok ciddi bir dönüştürücü etkisi var. Ve bu artarak da görülmekte ve gelecekte de çok fazla örneklerini görüyor olacağız. Ve gördüğünüz üzere ekosistemdeki şirketlerimizin çoğunluğu da bunun farkında olduğundan kullanıma almış durumda.
Peki ne açılardan kullanıyorlar? Bu arada üretken yapay zekanın çok fazla kullanım alanı var. Burada biz en çok şirketler tarafından tercih edilen 3 tanesini burada gösterdik. İçerik oluşturma, Ar-Ge faaliyetleri ve proses otomasyonu. İçerik oluşturma ve düzenleme hepimizin bildiği üzere gerçekten şu an Generative AI'nin en yaygın kullanım alanı. Ar-Ge faaliyetlerinde ise şu an şirketlerde çok fazla şu dönüşümü görmekteyiz. Eskiden sadece kendi ekipleriyle kendi teknolojilerini oluşturan şirketler şu an açık inovasyona geçerek yeni teknolojilere çok daha hızlı adapte olmak için üçüncü partilerle işbirliğine yönelmekte. Burada mesela Generative AI startuplar olsun, Generative AI araçlarıyla beraber yaptıkları işbirlikleri süreçlerini gerçekten hızlandırmakta. Peki bu şirketlerde üretken yapay zeka teknolojinin rolü nedir? Bu sanırım en önemli verilerden biri açıkçası benim gözümden. Çünkü burada sadece üretken yapay zeka değil, yapay zekanın nerede konumlandırılması gerektiğini çok net bir şekilde görmüş oluyoruz. Şurada kısa bir parantez açacağım. Biz yapay zeka farkındalık semineri de veriyoruz. O seminerlerde biz ilk başta şu bilgiyle başlarız. Yapay zeka kimseyi işten atmak için, hiçbir departmanı kapatmak için burada değil. Sizin gün içerisinde yaptığınız, belki angarya işi olabilir, otomatize edilebilir. Bu işlerin hepsini aradan çıkarıp sizin daha verimli olmanız için burada olan bir şey yapay zeka. Hiç kimse tamamen yapay zeka yüzünden işinden çıkmak zorunda değil ki, böyle de olmamalı. Ve bu şirketlerden de gördüğümüz üzere %3.2'si sadece şirket stratejimizin merkezinde olduğunu söyledi. %16.1'i stratejimizin önemli bir parçası ama merkezi değil. Ve en önemlisi de yarısından fazlası stratejimizi destekleyen bir araç. Bu tamamen aslında yapay zeka. Sizin gündelik işleriniz olsun, veriniz olsun, bunları desteklemek için burada tamamen. O yüzden bu böyle bir veri almak da bizi mutlu etti. Peki neden üretken yapay zekaya yatırım yapılmak isteniyor şu an? Öncelikle kesinlikle iş süreçlerini otomatikleştirmek. Az önce de bahsettiğim üzere sizin çalışanlarınızın zamanı, sizin de zamanınız gerçekten çok değerli. Bu da aslında bir finansal kaynak bir noktada. O yüzden iş süreçlerinin otomatikleştirilmesiyle sizin kazandığınız zaman olsun, verim, bunlar çok önemli bir yatırım sebebi. Maliyetleri düşürmek de aslında bununla iç içe olan bir şey. Siz daha az çalıştırmanız gerekebilir. Ya da en basitinden örnek vereyim, bir Generative AI örneği olsun. Sizin bir içeriğiniz için video, müzik, görsel üretmeniz gerekiyor. Sizin bir ajansa vereceğiniz ücretler yerine bunu Generative AI ile beraber üretmenizle çok daha düşük bir maliyetiniz olmakta. Veri ve analitik kapasitesini arttırmakta yine bir örneği. Evet, bunlar hani yatırım sebepleri çok güzel ama tabii ki o zaman herkes yatırım yapsın Generative AI'ya. O kadar basit olmuyor tabii ki. Bu yatırım kararlarının bazı etkenleri var. Öncelikle yatırımın geri dönüşü. Biz ne kadar her şirketin yapay zekaya entegre olmasını desteklesek de bu her şirket için mümkün değil. Çünkü her şirketin işleyişi, yapısı, takımların formasyonu çok farklı. O yüzden yatırımın geri dönüşü her şirketten şirkete değişebilmekte. Burada tabii ki bunu göz önüne almanız gerekiyor. Bu Generative AI için bu yatırımı yapmak sizin için ne kadar mantıklı olacak? İş süreçlerine entegrasyon süreci, o da yine aynı şekilde. Sizin iş süreçleriniz için otomasyon gerçekten çok zaman kazandırıcı bir şey olabilir. Ama aynı şekilde çok zor da olabilir. Ve teknolojik altyapı ihtiyacı. Tüm bunların yatırım kararlarında çok ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. Tabii bazı zorluklar var. Generative AI'yi tamam karar verdik, yatırımını yapacağız. Ama bu sırada bazı entegrasyon hakkında problemlerimiz de oluyor. Öncelikle güvenlik ve gizlilik endişesi. Burada herkese bu notu geçmek isterim. Çünkü biz bunu çok ilginç bir şekilde çok fazla şirketten duyduğumuz oldu. Biz yine bir yapay zeka farkındalık seminerindeydik bundan 3-5 ay önce. Türkiye'nin gerçekten bilinen güzel bir bankasındaydık. Ve orada ilk başta böyle bir ChatGPT hakkında falan filan sohbet etmeye başladık. Orada bize dediler, biz ChatGPT'yi her gün kullanıyoruz, her şeyimize kullanıyoruz. Biz de orada bir şey olduk, her şeyinize kullanmıyorsunuz herhalde. Bir de bir bankasınız, sonuçta veriniz gerçekten çok değerli. Dediler, yok biz kullanıyoruz her şeyi, işlerimizi yaptırıyoruz falan filan. Biz de dedik, lütfen kullanmayın, hani şirket bilgilerinizi paylaşmayın. Çünkü güvenli de, yani öyle bir şey ChatGPT'de yok yani. Hani şirket bilgilerinizi paylaşmayın, hani bunu confidential tutacağına dair bir şey yok. Ki bunun dışında
kendi güvenlik açıkları da mevcut. Tabii ki hani basit işlerinizin üretilmesi için, generate edilmesi için kullanılması güzel. Ama güvenlik ve gizlilik endişeleri kesinlikle ele alınması gereken bir konu. Yeterli kaynak ve bütçe eksikliği yine çok önemli bir konu. Çünkü siz Generative AI'yı entegre etmek istediğinizde bunun için bir teknik takımınız olması gerekecek. Bunu iyi anlayıp kendi sistemlerinize entegre edebilecek. Bunun konusunda eksiklikler olabilir. Aynı şekilde yatırımlar için ve uygun veri setlerine erişim eksikliği de yine anket katılımcılarımız tarafından verilen bir verimizdi. Entegrasyon stratejileri peki bu şirketlerin nasıl? Öncelikle çoğunluk kendi içinde yetkinlik oluşturmak istiyor. Yani bunu üçüncü partilere bırakmadan tamamen kendi takımlarını eğiterek burada kendi teknolojilerini yaratmak istiyorlar. %34'ü üçüncü partilerle işbirliği yapmayı şu an daha sağlıklı yol olarak görüyor. %16.2'si de henüz entegrasyon yapmadık. Bunlar da şu an direkt hazırda var olan generatif yapay zeka araçlarını kullanmakta. Buraya geçmeden önce bu verimizin bir de şöyle bir çıktısı oldu buraya eklemediğim. Bu kendi içerisinde yetkinlik oluşturmak isteyen şirketlerle ayrı bir şekilde konuştuk. Nasıl, ne yapmak istiyorsunuz? Çoğunluğu şu an %52'si yanlış hatırlamıyorsam kendi içerilerine şirket eğitimleri veriyorlar şu an Generative AI hakkında. Kalanlar ise dışarıdan bu eğitimleri alıyorlar. Aynı şekilde danışmanlık da alıyorlar. Bunlara gerçekten ihtiyaç var çünkü şu an kesinlikle. Ve burada da eğitim konularında mesela Generative AI'ye giriş, Generative AI prompt yazımı, güvenli Generative AI kullanımı gibi eğitimler de mevcut. Peki Türkiye'de üretken yapay zeka startupları şu an ne yapıyorlar? Öncelikle şu an 6 tane üretken yapay zeka startup'ımız var ekosistemimizde. Bunlar Created, Conscious Lab, Meet AI, Apollon Engine, Novus Writer ve Yazmatik olarak. Bunlar tabii ki şu an Generative AI oldukları için daha böyle göz bebeğimiz diyebilirler. Çünkü biz hani ilk başta da 5 yapay zeka startup ile başladık. Şu an 300 geçtik. Şu anda da 6 tane üretken yapay zeka startup'ımız var. Onların da umarız yakın zamanda artmasını çok hedefliyoruz ve olabildiğince de desteklemeye çalışıyoruz. Buradaki startuplarımızın hepsi farklı konuları ele almakta. Burada örneğin Apollon Engine müzik üretimini ele almakta. Meet AI yine Generative AI ile beraber desen üretimi yapmakta. Onu o yüzden çok güzel perakende markalarıyla tanıştırdık. Novus Writer yine bir şirketler için içerik üretiminde yardımcı olmakta. Aynı şekilde Yazmatik'te cümle üretimleri ve yazı üretimleri tarafından destek vermekte. Burada biraz da diğer şirketlerimiz hakkında bahsetmek isterim. Biz Generative AI'yı entegre etmiş şirketlerimize bazı röportajlar yaptık. Oraların çıktılarından bahsedeyim. Öncelikle Turkcell. Turkcell'in tarafından şu an onlar müşterilerinden aldıkları verileriyle beraber bunları bir müşteri dashboard oluşturarak orada konularına ayrılmış bir şekilde müşterilerin önüne sunma planları var. Aynı şekilde yine Generative AI'yi kullanarak şirkete yeni katılan çalışanların entegrasyon süreçlerine yardımcı olacak bir chatbot planları var. Burada da röportajlarından bu sözleri çok hoşuma gitmişti açıkçası. Bugün fragmanını deneyimlediğimiz yapay zeka çağına bir adım önde girerek mevcut çözümlerimizi adapte etme noktasında hız kazanmayı hedefliyoruz. Şu an gerçekten, bu arada burada bahsedeceğim tüm şirketler için aynı şeyi söyleyebilirim. Hepsi şu an çok hızlı şekilde Generative AI'yi deneyip deneme yanılma yöntemleriyle sistemlerine nasıl entegre edebilirler, nasıl sonuçlar alabilirler bunu deniyorlar. Arçelik tarafından, Arçelik Generative AI konusunda şu an ekosistemin en gündemli şirketi diyebiliriz kesinlikle. Biz hatta geçen bir ay önce bir Generative AI paneli gerçekleştirdik. Orada Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Microsoft, Arçelik ve TÜBİTAK'tan konuşmacılarımız geldi. Orada da kendi sistemlerini de daha detaylı anlatmış oldular. Şu an Arçelik'te 100'den fazla Generative AI use case var. Ve burada kendi AI Champion adı altında bir takım arkadaşları da var ekipler içerisinde. Ve bu AI Champion'larla beraber şu an hazırda kullanılabilecek Generative AI prompt kütüphanesi yaratıyorlar. Ve promptların hızlı bir şekilde denemeleri devam ediyor. Ama tabii ki bu konuda en çok şu an use case'lerden birine sahip olan Arçelik'in de dediğim, henüz ekosistemde de know-how çok az. Her şeyi keşfetmek gerekiyor. Şu an hızlıca her şirketin amacı kesinlikle bu.
Yapı Kredi Teknoloji tarafında ise onlar bir banka olduğu için tabii ki onların tarafı daha zor. Özellikle veri kısmında, veri güvenliği kısmında. Onlar da KVKK nedeniyle müşteri verilerinin paylaşılmaması, kullanım alanlarımızı daralttı. Müşterilerin kendi paylaştıkları kişisel verinin kaldırılması için ayrıca çalışmalar yürütüyoruz. Tabii ki Yapı Kredi Teknoloji'nin şu an en büyük burada yaşadığı zorluk verinin güvenliği ve gizliliği. Bunun üzerine onlar da çalışmalarını yönetiyorlar. Bunlar 4 tane örnek şirketimizdir röportaj yapmak için seçtiğimiz. Tabii ki bu şirketlerimizin hepsinin röportajlarındaki ortak nokta şuydu. Hepsine şunu sorduk. Generative AI ile ne katma değer elde ettiniz, nasıl gidiyor şu an, ne sonuçlar aldınız? Burada hepsinden geri aldığımız cevap şu. Çok umutluyuz, çok güzel çalışmalar yapıyoruz ama henüz çok erken bunların sonuçlarını söylemek için. Biz de tabii ki onların süreçlerini takipte olup bunları ekosistemle de paylaşıyor olacağız. Ve genel bir özet geçmem gerekirse, bu son slaytım sanırım aynen. Bizim bu raporu anlattım sonuçta, bu raporun çıktıları nedir, ne elde ettik buradan? Türkiye'de şu an Generative AI zaten yapay zekanın elzemliğini gerçekten her şirket çok güzel anlamaya başlamakta. Bu konu hakkında çok mutluyuz. Ve aynı şekilde Generative AI'ın da eklediği katma değerde çok anlaşılmaya başlamakta. Ve önümüzdeki senelerde de bunu çok net bir şekilde görüyor olacağız. Aranızda hani kendi şirketinde olanlar varsa size kesinlikle Generative AI şirketinizde kullanmaya başlamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ve eğer tabii ki yapay zeka startup'ınız varsa da ya da Generative AI startup'ınız varsa size ekosistemde kesinlikle görmek isterim. Bizim Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi olabilir, Türkiye Yapay Zeka ekosistemi, bunlarla ilgili herhangi bir sorunuz ya da bilgi almak isterseniz bana da ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.